Günümüzde herkesin neredeyse tasarımcı olduğu bu dönemde çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Yazı fontları, tipografi. Tasarımcıysanız, tasarım yapıyorsanız veya sosyal medya ile uğraşıyorsanız bu video tam size göre. Sosyal medya kullanımının artışı, bir yandan bizim tasarım araçlarına ya da yapay zekaya erişimimizin kolaylaşması gerçekten birazcık fikri olan herkesin tasarım yapmasına olanak sunuyor. Evet, bu bir noktada pozitif ama ben bunun çokça negatif çıktısını da görmeye başladım. Özellikle sosyal medya uzmanları maalesef yeteri kadar tasarım birikimine ya da tasarım bilgisine sahip olmadıkları için neyi nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla çokça junior veya orta düzey tasarımcının hala çok temel bazı şeyleri bilmediğini düşünüyorum. Sektör gereği evet, tasarım süreleri çok hızlandı, farkındayım ve nitelikli iş çıkarmak çok zorlaşıyor. Bunun da farkındayım. Ama bir yandan tüm bu sürecin eğitimsizliğin ve bilgisizliğin de sonucu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün sosyal medyada beni çokça rahatsız eden yanlış yazı fontlarına istinaden bir yazı fontları ve tipografi videosu yapacağım. Aslında renk teorisi ne kadar psikolojimizi etkiliyorsa fontlar da o derece psikolojimizi etkiliyor. Bu videoda size bunu uzunca açıklamayacağım. Şimdi oynayacağımız bir oyunla aslında bunu size göstermek istiyorum. Hazırsanız ben şimdi buraya bir kelime yazacağım ve sizden yazdığım kelimeyi olabildiğince hayal etmenizi isteyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi hayal edin. Bu yazı tipi bir insan olsaydı kime benzerdi? Neye benzerdi? Hayal edin. Nasıl giyiniyor olurdu? Bu kişinin cinsiyeti ne olurdu mesela? Neden? Veya bu kişi sizce genç veya yaşlı biri midir? Peki ya bu kişi? Sizce nasıl bir sesi var bu kişinin? Yani bu yazı fontu sizce nasıl bir sese sahip olurdu? Peki ya bu font? Nasıl bir izlenimi var? Peki bu kişi sizce ciddi biri mi yoksa arkadaş canlısı mı? Bu kişiyi hayal edin. Nasıl bir enerjisi var? Yürüyüş şekli nasıl sizce? Neler tüketir mesela? Bu kişi sizce neler satın alıyordur? Peki ya bu kişi? Peki bu kişi nerede yaşıyordur mesela? Diğerleriyle aynı ya da farklı bir yerde mi? Düşünün, aylık maaşı ne kadardır bu kişinin? Kimlerle takılıyor ya da nerelerde takılıyordur? Kimle yaşıyordur mesela bu kişi? Ona güvenebilir miydiniz? Onunla mutlu olabilir miydiniz? Hayal edin. Kafanızda olabildiğince canlandırın. Nerelere gittiğini, sesini, nasıl giyindiğini, nasıl göründüğünü. Lisenizdeki birine mi benziyor yoksa bir iş arkadaşınız mı? Anne babanız veya bir akrabanıza mı benziyor? Belki de bu kişi size benziyordur. Düşünün, bu kişiyi olabildiğince gerçek bir karaktermiş gibi düşünün. Birbirinden farklı birçok yazı fontu gösterdim size ve eminim her birinde farklı şeyler hayal ettiniz. Olabildiğince hepsini hayalinizde canlandırmanızı istedim. Neden? Çünkü bir tasarımcıysanız sizin mutlaka bir hedef kitleniz vardır ve bugünlerde olmasa da eskiden reklam ajanslarında en çok tartışılan, konuşulan konu buydu. Hedef kitlesi. Bir tasarımcı nasıl ki renkleri kullanarak bir algı yaratıyorsa aynı şeyi aslında yazı fontlarıyla da yapıyor. Dolayısıyla sizin kullandığınız yazı fontunun daha en başında belirlediği ve söylediği bazı mesajlar var. Ve eğer bu mesajlar sizin hedef kitlenizle uygun değilse maalesef yanlış imaj ve yanlış bir mesaj vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden size az önce gösterdiğim yazı fontlarının kategorize edilmiş versiyonlarıyla ne tip kitleler için hangi mesajları içerdiğini
özelliğinden bahsedeceğim. Şimdi bu kategorilerden ilki serif fontlar dediğimiz font tipi. Bu font tipinde gördüğünüz gibi biz Türkçe'de buna tırnaklı yazı tipi diyoruz aslında. Bu yazı tipinin genel olarak geçmişten gelen bir hikayesi var. Burada tipografi 101 dersine girmiyorum asla ama geçmişten geldiği için bu yazı tipinin aslında ilk mesajı köklü olmak, stabil olmak, sürekli olmakla alakalı. Başka bir anlamı da bu yazı tipinin kurumsal ve formal bir havasının olması. Bu nedenle çokça okullarda, hastanelerde ya da yüksek moda markalarında bu yazı tipini görebilirsiniz. Çünkü size kurumsal olduklarını, ciddi bir şirket olduklarını göstermek isterler. Bu yüzden bankalarda da mesela çokça serifli font kullanılır. Tabii ki en bilinen serif font örneği Times New Roman. Bir başka yazı fontu bence biraz ara bir font gibi görünen Slab Serif font var. Bu böyle serif fontlar kadar köşeli ve net değil ama hala o tırnak dediğimiz kısımlar var harflerde. Dolayısıyla Slab Serif fontların serif fontlara benzerliğinden ötürü hala o güçlü ve ciddi yapısı var. Ama o traditional yani geleneksel tarafı çok güçlü değil. Çünkü dediğim gibi daha yumuşak hatlı bir tırnak yapısı var. Burada da genel mesaj biraz daha güçlü bir hissiyat yaratıyor. Biraz maskülen bir tarafı var. Bu fontu berber dükkanlarında, araba galerilerinde ya da araba dergilerinde belki böyle outdoor sporlarda kullanıldığını görebilirsiniz. Hatta böyle belki biraz Texas, Güney Amerika vibe'ı veren işlerde, posterlerde, basınlarda görebilirsiniz. Çünkü böyle güçlü ve maskülen bir tarafı var bunun. Biraz daha erkeksi bir mesajı var bu fontun. Ve şu günlerde tasarımcıların en sevdiği font sans serif font. Ne demek? Yani serifsiz, tırnaksız font demek. Bu yazı tipinin en belirgin özelliği zamansız oluşu ve çokça yöne çekilebilirliği. Bu yüzden daha nötr bir havası var. O yüzden sizin kullandığınız renklerle ve diğer grafik öğelerle anlamı değişebilir. Yani bir yandan çok ciddi ve modern görünebilir. Bir yandan çok arkadaşça ve sıcak görünebilir. Belki çok biraz daha oyunsu ve çılgın bir tarafa çekilebilir. İngilizce'de versatile dediğimiz çok yönlü yani iki taraflı aslında bir yazı fontu. Dolayısıyla birçok markada işte Spotify, Google gibi birçok modern markada şu anda Apple gibi görebilirsiniz bu yazı fontunu. Dediğim gibi çünkü çok kullanışlı ve çok zamansız bir font. Bir de tabii ki bu formun italik kullanımı yani yana doğru yatmış kullanımı ya da yazı karakterinin kalınlığı veya inceliği yine aynı fontun anlamını değiştirebilir. Mesela sans serif fontlarda daha köşeli ve daha birbirinden uzak bir yazı tipi kullanıyorsanız yani harfler arasındaki boşluklar eğer daha birbirinden uzaksa belki daha ciddi, daha elegant bir hava yaratabilirsiniz. Daha yuvarlak hatlara sahip bir sans serifse belki orada biraz daha feminen bir tarafa gitmek ya da biraz daha teenager, daha çocuksu, daha oyunsu, daha genç bir tarafa çekmek mümkün. O yüzden bu yazı tipinin birbirine olan uzaklığı, harflerin daha keskin bitişliliği ya da daha yuvarlaksılığı dişi, erkek ya da işte genç, yaşlı gibi çok farklı anlamlara götürebilir. Farklı kitlelere hitap edebilir hale getirebilirsiniz. Belki de Türkiye'de davetiyeler, düğün davetiyelerinden dolayı en çok kullanılan yazı fontlarından biri script dediğimiz el yazısı fontları. Bu yazı fontu zaten dediğim gibi düğün davetiyelerinde kullanıldığından da mütevellit. Aslında genel olarak romantik bir havası oluyor. Onun dışında daha elegant bir havası da var. Daha şık bir havası da var. O yüzden böyle özellikle şık dükkanlarda, haute couture diken belki bir moda markasında ya da çok iyi bir şef mutfağında, şef restoranında. Dediğim gibi genel havasının böyle romantik, lüks ve biraz kişiselleştirilmiş olmasından biraz daha feminen gibi duran bir yazı tipi aslında. Özellikle güzellik ürünlerinde ya da böyle estetikle ilgili bazı kurumların afişlerinde, logolarında mutlaka görürsünüz bu tarz bir yazı tipi. Ama dediğim gibi bununla beraber yazının kalınlaşmasıyla bu yazı tipini bazen çok daha çocuksu, çok daha masum, çok daha sevimli bir tarafa da çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada da aslında yine böyle çok net, çok dar ve çok köşeli bir algı yok. Yani
Yazı tiplerinin de benim en sevdiğim tarafı bu zaten. Küçücük bir şey değiştirdiğinizde bütün algı değişebiliyor. Bu da zaten neden farklı yazı fontları kullandığımızın en büyük cevabı. Ve display font. Bu fontlar gerçekten bir yazıda çok uzunca bir metinde kullanılamayacak fontlar. Ben bu fontları daha çok böyle logo yapmak ya da bir şeyin afişinde headline dediğimiz ana başlıkta kullanmak için seviyorum. Display fontların çok net bir karakteri ve çok net bir mesajı oluyor. Kimisi çok eğlenceli ve çok böyle yiyecek içecek sektörüne yönelikken kimisi gerçekten çok lüks, pahalı ve nadir görülen bir şey olabiliyor. Bu font ailesinin çok fazlaca üyesi var ve neredeyse birçoğu birbirine hiç benzemiyor. Bu da dediğim gibi çok büyük bir zenginlik. Çünkü siz bunu uzunca bir yazıda kullanmayacağınız için bir poster yapıyorsanız, bir logo yapıyorsanız, bir sinema filmine afiş yapıyorsanız veya bir sosyal medya postu hazırlıyorsanız display fontlara başvurmak çok eğlenceli olabilir. Maalesef günümüzde çünkü birkaç fonta bakıp hemen seçiyor tasarımcılar. Halbuki bence bir tasarımın en eğlenceli kısmı uzunca font bakmak ve gerçekten istediğiniz mesajı iletebileceğiniz fontu bulmak veya yaratmak. Dolayısıyla display fontlar her zaman oyun oynamak ve yaratıcılığı arttırmak için uygun fontlar. Gördüğünüz gibi tasarımda aslında diğer öğeler kadar font seçmek, yazı tipi seçmek de bir o kadar önemli. Bir yandan burada daha alt gruplara da ayırabiliriz. Ben videoyu uzatmamak için oraya girmeyeceğim ama daha lüks görünen yazı tipleri, daha arkadaşça görünen yuvarlak hatlı yazı tipleri, biraz daha köşeli, kalın, maskülen görünen yazı tipleri veya kullanacağınız tasarıma göre direkt bir dönemi yansıtan, işte atıyorum 70'ler diskoyu veya kaligrafik, belki dünyanın herhangi bir coğrafyasına işaret eden yazı tipleri de yine mevcut. Ancak yapacağınız tasarımla beraber bütün bunların anlamlı bir mesajı var. Aslında bu videoda bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer videoyu sevdiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı hatırlayın. Videoyu kapatmadan son bir soru sormak isterim. Siz bir font olsaydınız, sizce hangi font olurdunuz? Neden? Bunu da yorumlara yazarsanız oradan devam ederiz konuşmaya. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sokaklardan say